Arkadaşlar merhaba. Bugün Volvo'nun 940 modeliyle birlikteyiz. Bugüne kadar herhangi bir Volvo çekimimiz olmamıştı biliyorsunuz. Bu bir ilk. Merhaba. Kerem nasılsın? İyiyim, Merhaba. teşekkür ederim. Müthiş bir aracın var. Teşekkürler. Gerçekten bu kadar temiz bir Volvo 940 bulmak herhalde çok mümkün değildir. Evet, o kadar mümkün Değil mi? olmuyor. Çünkü arkadaşlar bu bir dede yadigarı araç. Kerem'in dedesinden kalmış, 0 kilometre almış dedesi. Kullanmış. Babası bir ara böyle kullanmış. Hatta evlendiğinde gelin arabası, Aynen, gelin arabası olmuş. yapılmış. Böyle özel bir araç ve ailenin de tarihinde, geçmişinde böyle anıların bol olduğu bir araç. Evet. Çok da güzel kalmış. Şöyle bakıyorum ben, içi dışı her şey hakikaten çok diri ve iyi duruyor. Tavanında birazcık güneş yanığı var, bir Evet. ara bırakmışsınız. Sol çamurluk bir boyanmış. Onun dışında tamamen orijinal. orijinal. Her şey Koltukları, içi, dışı, aklınıza ne geliyorsa ve de donanımlı bir araç seninki gördüğüm Evet, kadarıyla. opsiyonların çoğu var. Sadece elektronik, yani otomatik sunroof yok. Onun dışında diğer donanımları var. Evet, deri koltuğu Evet. var. Çok da güzel kalmış. Ona da önem veriyorsun. Evet, derisi- Gösterdin bana böyle özel sütü Aynen. bilmem nesi vesairesi. Hatta fitiller için özel Bir tane şeyler de gramla almışsın. satılan bir yağımız var. Onları yağlıyoruz, Evet, çatlamasın minicik bir şey. diye. Onu da yapıyorsun. Böyle çok özen gösterilen bir araç arkadaşlar. Aynı zamanda bu arabanın bir hoş özelliği de far sileceklerinin olması. Ön cam temizlendiği zaman otomatik olarak farları da temizliyor. O da hoş bir detay olmuş arabada bence. Evet, o da güzel. Ben şimdi aracın böyle özelliklerine, işte tarihine, işte tekniğine vesaire çok geçmeden önce bir Kerem'den dinlemek istiyorum. Bu aracın neleri olmuş, neleri geçirilmiş böyle ailecek bir anlat bakalım bana ya. Bu arabanın önce alınmasından başlayalım. Dedem o zaman da Ankara'daki birçok önemli binanın elektrik projesini çizmişti. Elektrik mühendisiydi, yüksek mühendisliği tüm mezunuydu. İşte Aşçı olur, büyük meclis olur, ondan sonra bütün iş bankaları binaları, Atakule ve buna benzer yapıların elektrik projesini çiziyordu. O dönemde işte diğer araç modelleri de vardı. BMW, Mercedes'in bu yine aynı klasmanda, onun için lüks gözüken modelleri vardı. Ama o araçları daha çok mafya ve müteahhitlerin elinde olduğunu düşündüğü için Değil mi? o dönemde kendine böyle bir Volvo almayı uygun görmüş. Önce turbosuz modelini almış. 940'ın. 940'ın turbosuz modelini almış. Daha sonra da onu satmış. Turbolusu çıkınca turboluyu almış. Grup Volvo'dan almış. Direkt sıfır bayiden olarak yani. bayiden gidip almış, evet. Benim de o Grup Volvo ile ilgili şöyle bir anım var Ankara'da. GMK Bulvarı'ydı sanıyorum orası. Orada onların bir galerisi vardı. İşte orada biz de zamanında 90'lı yıllarda babam bakıyor böyle. Gidiyoruz E34 bakıyoruz. Gidiyoruz 124 kasa bakıyoruz. Hatta 124 kasa tam makyajlanacağı zamana, 16'lık 2 litrelik motorun olduğu zamana geldi. 93'tü sanırım. Girdik, bu araca bakıyoruz. Ya bindim. Şimdi Mercedes BMW'den sonra çok köşeli geldi tabii bana. Böyle Evet. çok değişik, farklı geldi. Ama böyle bir onlardan sanki böyle daha bir böyle sağlam hissi Evet. verdi. Şimdi Volvo'nun da zaten Aynen. biliyorsun en iddialı olduğu kısım nedir? Bu sağlamlığı, Sağlamlık, güvenilirliği. çelik, İsveç Aynen, çeliği. İsveç çeliği. En sağlam olarak. Bir de şöyle bir önemli nokta tabii. Günümüzde Volvo'nun sahibi biliyorsun Çinliler, Çinliler. Geely markası. O zaman öyle bir şey yok. Halis, Mulis, İsveçli o Aynen, zaman. İsveçli. İki Böyle mühendisin kurduğu. Mesela 3 noktalı emniyet kemerini 1, 2 ve 3 arkadaşlar. İlk icat eden Volvo ve de öyle bir şey yapıyor ki bu patentini açıyor, herkes kullanabilsin diye. Böyle Evet, şeyler herkes söyleniyor. faydalansın. Yoksa Aynen. milyonlarca dolar kazanabilirlerdi. sırf İnsan o sağlığı şeyden. diyor. Bunu öne Güvenlik çıkartıyor. her şeyden Volvo önce. böyle bir firma. Ben de gördüğüm zaman ya dedim ne kadar böyle oturaklı duruyor bu araba. Evet. Tasarımı o zaman için tabii E34 ve 124 kasanın yanında daha böyle köşeli şey Köşeli, geldi. basit, bir sade duruyor. Bu Volvo'nun amblemi bilirsiniz, büyük bir şeritle tutturulmuştur ortaya. O şerit de sırf ilk başlarda, ilk üretim sırasında o amblem oradan düşmesin diye eklenmiş Aynen. bir şey. Ama herkes onu emniyet kemeri zannediyor. Aslında değil. Aslında değil. O zaman emniyet Aynen. kemeri yok. O amblem düşmesin, Aynen. işimizi sağlama alalım diye yaptıkları Kesinlikle. bir şey. Ondan dolayı birleştiriyorlar. O zaman için yapılan reklamlarda da işte tamam bu araba köşeli ama sizin ihtiyacınız olan güven, sağlamlık vesaire şeklinde böyle dokundurmalar yapmışlar arkadaşlar. O da önemli bir detay Aynen. Volvo ile alakalı olarak. Yani Volvo hiçbir zaman ben tasarımım böyle şöyle dememiş. Günümüzde farklı tabii. Arabayı sade tutmuşlar, sağlam tutmuşlar. Aynen öyle. Amaç kullanışlılık ve sağlamlık Aynen. ve güven insan hayatı Evet. diye. Şimdi bizim şu artık klişe, artık bir gelenek haline gelen kasis testimiz. Şurada bak mesela bir betonun döküldüğü yer var böyle bir geçtin güzel. Evet. Bir de orada esas kasis var. Şöyle bir Kasisimizi hem oradan görelim. geçelim bir de dönüşüne geçelim. Bakalım senin araban
işte BMW, Mercedes'e göre, o dönemin Aynen. araçlarına göre nasıl? Çünkü hepsini de kullanma fırsatım, tecrübe etme fırsatım oldu. Güzel, güzel. Hızlı da Amortisörleri geçti güzel. biliyor musun? Evet. Hızlı bir U dön bakalım, bir de Bir şöyle tık daha yavaş geçebilirim oradan. Evet. Dönüş açısı bu arada süper. Özellikle bu Evet, arabayı ben dönemeyeceksin diye düşündüm. Çok güzel Aynen. bir şekilde döndüm, Net büyük bir bir araç şekilde olmasına dönüyor. rağmen. Ya süspansiyon konforun çok güzel. süspansiyonlar yeni değişti. O orijinal dedemin biz aldığı zamanki şey değil, süspansiyon değil. Ama biz orijinalini satın aldık. Önce bir ikinci yani sanayi bir marka kullandık. O çok hoşumuza gitmedi. Ses yaptı, biraz boşluk kalmış gibi oldu. Ondan sonra orijinalleriyle hepsini değiştirdik. Bagajda Volvo'dan kutusu satın vardı aldık. zaten. Aynen, kutusunu Üzerine gösterdi. şeyi görünüyordu zaten. Yani hepsini değiştirdik. Yeni yani. 2016 model diyebiliriz. Mesela şimdi virajlı bir yoldayız bu arada. Evet. Burada da sen şöyle hafifçe, yerler biraz soğuk arkadaşlar. Ankara'nın karı düştü ve de yerler de hafif buzlu, böyle ıslak, riski, o yüzden öyle fazla bir şeye girmiyoruz. Zaten Volvo'da böyle bir şeyi de yapmaya Gerek yok. Aynen öyle. Yere sağlam basmak önemli. Bu da son virajımız diyebiliriz. Bir de buradan da Virajda dönelim. dönelim. Çok güzel. Ben Evet. beğeniyorum arabayı. Koltukların da kullanırken rahat. Bu arada rahat hissettiriyor. koltuklarda koltuk ısıtması var arkadaşlar. Evet. Donanımın bir parçası olarak. Ben hemen şöyle içinden de bahsedeyim. Mesela sürücüye dönük bir tasarım yapılmış. Malzemeler yumuşak ama böyle değişik bir sertlikte bir yumuşaklık var. Şöyle bakın, yapıyorum. Şu kısımlarda işte plastik, herhangi bir ahşap kullanılmamış mesela Aynen. bu araçta. Ama bir de şöyle bir ek yapalım. Mesela 960 modeli var bir de. 960 modelinin bir farkı var. Daha lüks bir araç ve mesela bu araçta 940'larda 4 silindirli benzinli motorlar kullanılırken 960'larda 3 litrelik motorlar da kullanılmış. Daha donanım yapılmış. Donanımı daha yüksek. Ama şunu da ekleyelim. 93'te bu araba satın alındığında 960 ile bu araba arasında içte bir dizayn farklılığı yoktu. Sadece Aynen. motoru daha güçlüydü. Sonradan 95'te değiştiriyorlar. makyaj görüyor. Evet. O sonra hepsini dizayn 960'lar. ediyorlar. İşte içi değişiyor. İşte önü değişiyor, arkası değişiyor, inceltiyorlar falan. Bu arabadan ayırıyorlar biraz. Evet. Bu araba sabit kalıyor 940 olarak. Mesela bizim aracımız 940 Turbo GLT olarak da Aynen. versiyonları var. Ama içi de deri. Yani oradaki GLE aslında Exclusive'den içinin deri olduğunu gösteriyordu. Ama arkada direkt turbo yazıyor. Bunun içi deri. İçi deri olmayan turbolar Doğru. da Bu var. üst bir versiyon aslında. Motoruyla ayrıca bahsedeceğim ondan da, dediğim gibi. 960'larda şöyle bir detay var. Daha sonrasında ismi S90 olarak değişiyor. Son 2 yılında 98'de bitiyor üretimi. Hala da Volvo'nun geleneğinin devam ettiği bir model S90'da. Aynen Çok da öyle. güzel bir araba. Yeni S90 gerçekten de. S90'da da yine aynı sadeliği devam ettirmeye çalışıyorlar. Değil mi? O şeyi, Sağlamlığı ama gösterişten sadeliği. uzaklılık, senin dedenin aradığı şeyi onda Evet. da aynen barındırıyorlar. Aracın motorundan da bahsedeyim. Bu bir 940 turbo. Bu serideki en üstün bir altındaki motor. Burada mesela 2 litrelik bir turbo motor var bu araçta. Sıralı 4 silindirli bir motor ve 155 PS güç. Yaklaşık 235-240 Nm'de tork üretiyor arkadaşlar. Araç 1900 kiloya yakın. Yani dolu haliyle. Bir de bunun 2.3 turbosu varmış. Yine sıralı 4 silindirli. O mesela 165 PS güç üretiyormuş. O daha performanslı. Zaten Volvo'nun biliyorsunuz bu turbo geleneği meşhurdur. Birçok üretici atmosferik motorda diretirken özellikle Almanlar, Volvo çok uzun sürelerdir bu turbo beslemeyi motorlarında kullanıyor. Ama mesela 960'da atmosferik üniteleri kullanmış. Böyle 204 beygir vesaire. O yüzden biraz 940'a ayırmış, 960'a ayırmış. İkisini Aynı segment farklı olmasına kenarlara rağmen koymuşlar. evet, değişik araçlar çıkarmayı da başarmış. O da önemli bir detay. Ama uzunlukları ve ilk başta dediğim gibi her şeyi aynı. Kasa Sadece aynı. Kasası Aynen. aynı tutmuş. Sadece sonradan onu gerçekten de ayırmışlar. Evet, bir kenara sonradan koymuşlar. ayırıyor dediğin gibi. 95 yılında makyajla birlikte tam olarak ayırmışlar o aracı artık. Bir de mesela 2 litre turbonun esas üretilme nedeni, mesela 2-3 atmosferik motor varmış. Bazı pazarlarda, işte bunu İtalya, Portekiz vesaire gibi pazarlarda hacim bazlı vergilendirmeden dolayı bu normal 2 turboyu üretmişler. Başka mesela Kerem, nasıl anılarınız var araçla? Ben onları da duymak Şimdi istiyorum. bu araç öncelikle annemle babamın gelin arabası.
Evet. Şimdi normalde ve o anki yani gelin arabası olduğu dönemdeki boyası, parçaları, jantı her şeyi aynı. Hepsi de orijinal. Hiçbir Jantlar şey- falan çok güzel. Zaten Aynen. yine kendi orijinal jantları. Kendi orijinal jantı değiştirmedik, değiştirebilirdik. Ancak şöyle bir şey daha var. Bu arabanın sol ön çamurluğu kazalı, boyalı. Onun da hikayesi şu şekilde. Bir gün dedemle anneannem yolda giderken Konya yolunda bir tane araba, markasını tam hatırlamıyorum, sol ön çamurluğa çarpıp kaçmaya çalışıyor. Araba bu sırada dağılıyor tabii. Bütün önü, tamponu, her şeyi bırakarak Volvo'ya gidemiyor. vurmuş artık. Sağlam kayaya çarpıyor tabii. Doğru. Bizimkiler de anneannemle dedem de arabayı ileride sağa çekiyorlar. Bakıyorlar hiçbir şey yok. Diğer adamın yolda bütün parçaları, tamponu, her şeyi ortada. Zaten o çok gidemiyor ondan sonra. Zaten biliyorsun böyle internette çok paylaşılır. Evet. Gelmiş mesela Volvo'ya arkadan vurmuş, oradan vurmuş. Volvo'yu çekmişler, hiçbir şey yok. Öbür araba haşat olmuş Aynen. falan. Böyle şeyler döner biliyorsun Volvo ile ilgili olarak. Bir de o eski Volvo'lar, o İsveç tankı, sağlam Volvo'lar dedikleri İşte araba bunlar bu. tam olarak bu. Başından geçen bir hadise daha var. Onu da eklemek istedim. Bu arabayı yine dedem kullanırken bir tane belediye otobüsüne çarpıyor. Şöyle bir bakıyor camdan. Arabada pek bir şey yok. Belediye otobüsüne bakıyor. Belediye otobüsü de çok fark etmemiş gibi durumu. Aa süper. Devam ediyorlar. Ama bu araba belediye otobüsüyle yine sol ön çamurluktan Yine de bir şey olmamış. hiçbir şey olmamış. Devam etmiş. Ya işte, Gelmiş. işte Volvo. Volvo'nun sağlamlığı burada zaten. Vagon modeli de var. Ayrıca o çok büyük bir araba. Arkasına sanayi tipi paletler sığıyormuş onun. Çünkü orada Aynen ona göre ayarlıyorlar. evet, Zaten bu araçların genellikle Avrupa'da station vagonları daha çok satılıyor. tabii. Seviyorlar yani, çok kullanışlı çünkü adam pick-up gibi kullanıyor arkasını. Evet, Palet Avrupalılar- sığdırmak ne demek arkasına yani? Kayağını koyuyor İsveç'te. Kayağını koyuyor, doğru. Onların geleneklerinden bir tanesidir böyle, sonuçta şeyleri o şekilde. Bunun da mevsimleri. bagajı çok büyük. Tabii vagon kadar büyük olamaz ama bunun da bagajı oldukça büyük. Evet baktık, hakikaten büyük, güzel. Bir de pırıl pırıl senin bagajında. Evet, çünkü İlk tek günkü leke gibi yok. duruyor. Bayıldım gerçekten de. O şeyin stepnenin olduğu yerde etiketleri falan da korunuyor hala. O 93'te asılan yapıştırılan Etiketlerin çok güzel. etiketleri. Motorda da, Aynen. arkada da her yerde etiketler duruyor böyle. O orijinal haliyle. Arabanın içinde tek bir farklılık yaptık. O da kasetini değiştirdik. Ha, iyi ki söyledin. Evet. Ama sen günlük kullanıyorsun bu aracı. Günlük aracı Ara ara yani. ara arkadaşlarımın yanına gitmekte böyle ara zevk olsun diye gezdiriyorum aracı. O sırada telefonla da konuşabiliyorum tabii. Onu değiştirdik ama İsveç'teki örneklerine baktığım zaman bu aracın, onlar da Kenwood marka bu teypi kullanıyorlar. Ha, sen de direkt en azından ona göre yaptın. Evet. Bir önemli detay daha var. Tam ben şu anda müzik sistemine bakarken gördüm. Bakın burada bir 5 diye bir tuş var arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Bu debriyaja basıyor. Mesela 5. vitesi alırken Kerem. Basarken 5 düğmesine bastığı zaman 5. vitese Vitesi geçiyor. alıyor ve burada ışığı yanıyor. Işığı da yanıyor. Tekrar çıkarmak için de, düşürmek için de 5'e tekrar basıyor. Ben doğduğum zaman dedem geleneği devam ettirmek için annemle babama hediye olarak bir tane S40 almıştı Volvo. 2000 model, sıfır o da yine. Böylece aile geleneği gibi bu Volvo'yu Volvo bize geleneği devam etti. aşıladı. Evet, her zaman olabildiğince dedem göstericiden uzak, basit ama sağlam araba isterdi. Biz bu arabaya Dynamat marka ses yalıtımı yaptık. Zaten bayağı sessiz geldi bana. Evet. Yani 124 kasa E34 kadar sessiz ama normal hali sen bayağı bir Normal hali zaman tam sıkıntı bir çektin. tanktı. Tam bir İsveç İsveç tankıydı. tankıydı. Hissediyorduk yani 2,5 devirde ben bu arabanın gayet güçlü bir motoru olduğunu, taşıdığını hissediyordum. istedi ama rahatsız etti seni. O zaman Tabii. Dynamat yaptın. Gün içinde kullanırken başını insanın çok ağrıtıyordu. Ha. Çünkü 2,5'ta gerçekten ciddi bir ses vardı. Önüne 2 kat Dynamat yalıtım yaptık kaputuna. Aynı zamanda kapıların içine de yaptık. O da dışarıdan vurulduğu zaman sesini de güzelleştirdi. Aynı zamanda Aynen. sesi de yok Tok, böyle etti. kapılar tok olmuş. Sesi güzel olmuş. Bir de şöyle bir şey var. Bu araçla ilgili yaptığımızda araçta çalıştığı halde değiştirdiğimiz bazı parçalar oldu. Mesela Mesela? amortisörleri değiştirdik ve amortisörlerin oturduğu o kauçukları da değiştirdik. Takozları. Aynen. Değiştiren Savaş ustamız, bu arabanın bakımını, servisini Usta yapan o. ilk Volan'da o zaman bu araba servise gidiyormuş. Orası sadece yetkili servismiş. Oradaki ustayı bulduk, o değiştirdi. O da bize dedi zaten, ben bu arabanın herhangi bir arabada bu parçasının değiştiğini görmedim. İlk değiştiren sizlersiniz demişti. Süper. Kilometren de zaten çok değil. Şurada Aynen. daha 150 bine ne kalmış? Aynen. O kadar. 149.278 görünüyor. Aracın havalandırma sistemine bakın. Kliması görünüyor burada. Evet. Ve de işte derece olarak ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü şuraya aldığınız zaman
otomatiğe geçiriyor arkadaşlar. Bakın Aynen. artırdı. Şöyle küçültüyorsunuz, sıcaklık ayarı. Bayağı da güçlü Normal, bir kliması çok da var. güçlü üflüyor. Yani öyle dijital bir şey yok ama her şeyini otomatik olarak burada böyle normal hem böyle analog göstergeler, analog kumandalar var ama otomatik bir Kendi kliması hallediyor. var. O da güzel. Aynı Zaten zamanda elektrikli koltuklarımız var. onu söylemeyi unuttuk. Çok güzel söyledin. Böyle bakın. Ben şu an Elektrikli- ayarlıyorum. Geriye kadar getirdim. İleriye. Tamamen elektrikli, Böyle çok keyifli oluyor sırtlık. onlar da. Hakikaten elektrikli ayar da var. O da bu aracın ne kadar donanımlı olduğunu gösteren Evet. detaylardan bir tanesi. Sonuçta Gerekli 93 şeylere- yılı. Opsiyonları alınmış. Sadece dediğim gibi sunroof'un opsiyonunu almamışlar. Zaten dedem hiç sevmezdi çünkü bir kere şöyle bir olay yaşandı. Bu arabada yaşandı. Sunroof'u ben açık bırakmışım çocukken. Hafif aralamışım. Dedem de arabayı yıkamaya götürmüş haliyle. Dedem içinde o otomatik yıkamacılara girince bir anda bütün arabanın içi su olmuş. Her tarafı baştan aşağı ıslanmış. Aynen burada manuel zaten. Aynen, Kolu manuel. görünüyor. Öyle bir anıları vardı. O zaten sonra da yeni aldıkları arabalarda hiçbirinde sunroof Demişler yoktu. tövbe yok almayacağız sunroof Öyle. maruf takmayacağız Yani demişler çok arkadaşlar. hoşlarına gitmiyordu sunroof zaten. Elektrikli camlarımız var. Elektrikli dikiz aynası. Evet bir de benim çok hoşuma gitti. Şurada halıları böyle Evet. salon halısı gibi yumuşacık Döşemeleri var. kapı içlerine yapmışlar arkadaşlar. O da önemli bir detay. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Kapıların mesela bu kolları da güzel. Tam tutamağın içine yerleştirmişler. Şöyle Evet, tık diye çekerek alıveriyorsun. açılıyor. Kornası çok güzel. Kornamız aynen keyifli oluyor. Evet o da güzel. Tatlı bir kornası var. Aynı zamanda bu bir özelliği daha var. Bu klimasının bir özelliği. Klimadan bahsetmişken. Gövdede bir sensör var. O sensör dışarının sıcaklığına göre araba klimasını otomatik ayarlıyor. Yani ne kadar analog da olsa yine dijital sensörle çalışan sistemleri Aynen. var. Hem otomatik zaten otomatik o şekilde dışla birlikte Aynen. haberleşiyor demek ki. Evet. O da önemli detaylar bunlar Hoş bir arkadaşlar detay. hakikaten de. Bir tane de tam Volvo'ya yakışır bir özelliği var. Nedir? Akü bitmeye başladığı zaman sırayla mesela önce teybi, saati, kadrandaki göstergeleri kapatıyor. Ama en son emniyet kemeri uyarı ışığını kapatıyor. Bilinçli yapılmış Tam bir de bir şey. Volvo işi. Volvo'ya yakışır, marka olarak Tam yakışır bir Volvo hareket. işi bir güzel özellik. Ve arka koltuğa da emniyet kemeri uyarısını veriyor. Yani ben sürücü olarak da takmasam da arka koltuğa bunun Arka uyarısı koltuk gidiyor. kemerlerinde de öyle bir uyarı Aynen. var yani. Harika. Işığı yanıyor arkada. Aynı zamanda göstergenin yanında bir tane de saat var, analog saati Bu arada var. göstergelerin böyle yazıları da bir tipik bir Volvo geleneği. Mesela benim dayımda da S70 vardı Amerika'da. Çok severdi Volvo'yu. O da senin dedenin kafandan Evet. böyle BMW Mercedes almaz gösterişli Aynen, bulurdu. gösteriş sevmem. Volvo S70'i vardı mesela bir tane. Aynı böyle göstergelerin o fontları neredeyse aynıydı. Hatırlıyorum o rengi hafif grimsi falan Evet. böyle. Bunlar hep özel Volvo'nun kendine ayırdığı detaylar diyelim. Bir de şöyle bir özellik var. Bakın kol dayamamız var. Eyvallah tamam var ama şuradan bastırıyorsunuz hop. Şuradan böyle bardaklık çıkıyor arkadaşlar. Bu da ilginç bir özellik. Burada eklemiş olalım. Aynı zamanda şöyle bir şey de anlatabilirim. Arkada arka koltuğun kol dayamasında böyle küçük bir göz gibi bir şey var. Evet üstünde. Şurada. Aynen. O göze dedem zamanında arkaya mesela bir yere gidiyor arkadaşlarıyla. Onları alıyor, misafirlerini arkaya. Kendi kullanırken arkadaki misafirler oradan bar gibi içinde küçük böyle şişelerde likörler, çikolatalar, ikramlar olurdu. Tam süpermiş. Yani ben de açardım arada orayı. Dedem kızıyordu bana. Orada çikolataları yiyordum çünkü oradaki. Çikolata Süper. koyardı. O çok- da güzel. Arka kol dayaması hakikaten hem geniş bir kol Onun dayama. geniş olmasının bir nedeni var. Opsiyon olarak bu araçlara bebek koltuğu takılıyormuş orta kol dayamaya. Bak o da güzel bir Volvo özelliğidir Evet, kesin. bebek koltuğu da yine bu arabada vardı. Bu bizde yok. O opsiyonu almamışlar. Harika. Şurada durup bir 0-100 yapalım mı Kerem? Ne Yapalım, dersin? tamam. Oldu mu? Çok zorlamadan araba ne? Aynen. Hadi bakalım. Turbo göstergesi de Turbonun var orada. göstergesi oradan. Sesi de geliyor zaten. Evet. Evet bunu da öyle ya da böyle çok zorlamadan görmüş olduk arkadaşlar. Burada hızlanmamızı da yaptık. Kerem de çok güzel izah etti aracını arkadaşlar. Umarız ilk Volvo yayınımızda beğenmişsinizdir aracımızla birlikte. Bizi de izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.